Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Gaming Gentere'de satılan Eylül E1 hazır sistemin teknik incelemesine bakacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle belirtmek istiyorum. Kasa olarak, içindeki donanım parçaları olarak gayet başarılı, hatta müthiş ötesi diyebiliriz. Özellikle oyunlarda yüksek FPS almak istiyorsanız bu kasayla mutlaka planların içerisinde katmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi öncelikle bütün ürünleri resmi sitelerden elimizden geldiği kadar baktık. Olmayanlar da yine Gaming Genter'in kendi sitesinden incelemeye çalışacağız. Öncelikle işlemciye bakalım. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 5600X resmi sitesinden sizlere bunu göstermek istiyorum. 6 tane çekirdeği var arkadaşlar. 12 iş parçasına sahip. Temelde 3.7 GHz'den 4.6 GHz'e kadar bir frekans aşıttırması söz konusu. Toplamda ise 32 MB'lık bir cache belleği görülmektedir arkadaşlar. 65 Watt'lık bir TTP değeri var. Yani enerji tüketimi var. Bu da bizim dışarıya verdiğimiz sıcaklık ise 95 santigrat dereceye tekamül etmektedir. Gayet başarılı, mükemmel bir işlemci diyebiliriz. Kullandığı RAM olarak ise DDR4 teknolojisini kullanıyor. RAM olarak ve 3.2 GHz'e kadar da RAM frekansını desteklemektedir. Sıradaki parçamız anakart. Anakartımız gayet başarılı. Benim çok hoşuma gitti. Aslında yani fiyat olarak da bence gayet uygun. Hem de Windows 11'e hazır desteklediği bir anakart karşımıza çıkartmışlar. Hemen aşağı doğru inelim ve anakartımızı sizlerin gördüğü gibi arkadaşlar mükemmel bir anakart bu sisteme dahil etmişler. Benim çok hoşuma gitti diyebilirim. Aşağı doğru inelim ve biraz anakartımızın parçalarına biraz yorumlayalım arkadaşlar. Hemen şu tarafta gördüğünüz gibi iki tane USB Type-C bağlantılar mevcut. Aynı zamanda yan tarafında 2.5 gigabitlik bir Ethernet girişi mevcut. Hemen aşağısında ise HDMI ve DisplayPort çıkışları mevcut arkadaşlar. Zaten harici bir ekran kartı kullandığımız için bunları kullanmaya gerek yok. Yan tarafında ise USB bağlantılar var. Onun yanında 5x'lik ses yani ses kartı çıkışları mevcut arkadaşlar. Optix bile buradan mevcut. 2 tane PCI Express 4.0 ve 3.0'lık X16'lık yuvaları mevcut. Bir tanesi burada, bir tanesi şu tarafta arkadaşlar. Aynı zamanda anakartımıza Thunderbolt başlığı mevcut. Bu çok iyi bir değerdir. 10 gigabit per saniyeye kadar bir değer karşımıza çıkartmış durumdalar. 4 tane RAM soketi var arkadaşlar. Aynı zamanda Aura RGB başlık var. Hem de 2 tane bu kasamızdaki fanların, ışıkların oynadığımız oyuna, dinlediğimiz müziklere, izlediğimiz filmlere göre renklerinin dalgalarına göre yanıp sönmesini sağlayan bir durum, bir güzel bir yöntem. Aşağı tarafa indiğim zaman da ön tarafa giden USB 3.2 birinci jenerasyon bağlantılar mevcut arkadaşlar. Kasanın ön tarafına vereceğimiz. Aynı zamanda 64 GB per saniyelik M2 yuvası var. Burada gördüğünüz gibi 4 tane milimetreye kadar destekliyor. 40, 60, 80 ve 102'lik destekleri mevcut arkadaşlar. AMD B550'lik Yonga seti var ve soğutucusu üzerinde. Bu da çok müthiş, mükemmel bir yöntem karşına çıkartmışlar. Aşağı tarafta arkadaşlar ben şu tarafta gördüğünüz gibi burada M2 yuvası var. Bu Key A dediği olay ise harici bir Wi-Fi hat kartı bağlayabiliriz anlamına geliyor. Dolayısıyla burada bir M2, burada bir M2, bir tane de burada var M2 arkadaşlar. 3 tane var. Bunları şu ikisini disklere bağlayabiliriz. Bunu da Wi-Fi kartı alırsak Wi-Fi'mize bağlayabiliriz. Çıkışlarını ise kasamıza montajını yapabiliyoruz. Gayet de başarılı bir yöntem. Kablosuz internete çıkış bağlantısını sahip olmuş oluruz. Aşağı tarafta ise 32 bitlik M2 yuvası var arkadaşlar. Ön tarafa giden USB 2.0 var 4 tane. Bir tane yine Aura adreslenebilir. İkinci jenerasyon başlık burada mevcut arkadaşlar. Toplamda 3 tane RGB'li başlık mevcut. Burada sizlerin gördüğü gibi 2 tane yukarıda var. Bir tane de aşağıda mevcut. Kasamızın içerisinde gayet montajı rahat olabileceği için de zaten hazır bir sistem olduğu için siz burada montajını yapmıyorsunuz. Ama ileri dönük bu anakartımız gayet başarılı, profesyonele yakın bir anakart kullanmışlar. Teknik değerlerinde fazla durmayacağım ama şunu söylemek istiyorum. Maksimum 128 GB'lik DDR4 teknolojisini destekleyen RAM anakartımız destekliyor. Daha doğrusu Yonga setimiz destekliyor ve anakartımıza bunun çıkışını yapmış durumdalar. Gayet uygun bir şekilde karşımıza çıkartmışlar. RAM olarak ise yine frekans olarak 4.6 GHz'e kadar çıkartabiliyor. Yani bunları neden söylüyorum? İleride siz bu anakartımızı upgrade yapar iseniz gayet rahat, başarılı bir ileride yani yatırım yapmış oluyorsunuz açıkçası. Benim de çok hoşuma gittiğini söylemiştim. Aşağı doğru indiğim zaman da diğer zaten bağlantıları sizlerle paylaşmıştım. Gayet başarılı alabileceğiniz bir anakart. Hariciden alabilirsiniz. Sıradaki parçamız ekran kartı. Zaten ekran kartı deyince akan sular durur. Sebebi ise zaten bütün parçalardan bir yana ekran kartı daha çok önem arz etmektedir. Özellikle oyunlarda vermiş olduğu FPS, frekans ve performans değerlerini gayet başarılı bir şekilde karşımıza çıkartıyor. Kullanmış olduğu
Ekran kartı ise GeForce'un 3070'lik versiyon 2 Overclocked Edition arkadaşlar. 8 GB'lık ve GDDR6 teknolojisini kullanıyor RAM bakımından. Teknik değerlerini arkadaşlar zaten RAM'ini söylemiştik, 8 GB'lık. Frekans değerleri ise arkadaşlar Overclock modunda yükseltilmiş olarak karşımıza 1.8 GHz'lik bir frekans çıkartıyor. Oyun modunda ise yani yükseltilmiş 1.77 GHz'lik bir frekanslar var. Bu zaten başarılı bir frekans değerine sahip. CUDA değeri burada çok önemli. Özellikle Adobe Premiere gibi render, edit yapan arkadaşları yakından ilgilendiriyor. 5888 tane odacığı mevcut. Bu çok yüksek bir değer. Çok da başarılı bir ekran kartı koymuş açıkçası. Bellek hızı ise 14 gigabit per saniye tekamül ediyor. 256 bitlik bellek arayüzüne sahip. Çıkış frekanslarının çözünürlükleri burada arkadaşlar 7680 4320 olarak geçiyor. Çıkışında ise arkadaşlar 2 tane HDMI, 3 tane DisplayPort mevcut. Maksimum 4 tane görüntü sağlayabiliyoruz. Yani 4 tane monitör aynı anda görüntü verebiliriz ya da 3 tane monitör, bir tane projeksiyon ya da televizyona da aktarabiliyoruz. Gayet başarılı bir ekran kartı koymuşlar. Benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü dediğim gibi yeni oyunlara da gayet adapte edecek performanslı bir ekran kartı çıkartmışlar. Önerilen power supply 750 Watt olarak bizlere lanse edilmiş. Bizim hazır sistemimizde 650 Watt'lık mevcut arkadaşlar. Tabii ki 750 çok üst sınırlara kadar geliyor ama bizim hazır sistemimizde bu 650 hayli yetecek bir değerlere tekamül etmektedir. Hemen şu soruyu soracağınızı duyar gibiyim. Bu ekran kartında nasıl bir FPS, hangi oyunlarda nasıl bir performans alabiliriz diye. Arkadaşlar bu ekran kartında çok yüksek performanslar alacağınızı düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi hem CUDA değerleri yüksek, hem frekans değerleri iyi, hem RAM bazında gayet güzel, hem arayüz bit genişliği ise gayet başarılı bir ekran kartı koymuşlar. Çift fanlı olması ise hızlı bir şekilde soğutacak anlamına gelmektedir. Sizlerin de gördüğü gibi karşımıza çıkartmışlar. Yazılım desteği olarak ise yine GPU değerleri, tweakleri burada kullanabilirsiniz. Bu tabii ki 2 yazıyor. Burada 3'ü de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. İnternetten yine Asus'un kendi resmi sitesinden de bu uygulamayı indirebilirsiniz. Bir sonraki ürünümüz RAM arkadaşlar. 2 tane 8 GB'lık toplamda 16 GB olan Corsair'in RAM'ini kullanmışlar. Bu RAM'imiz ise 3.2 GHz'lik bir frekansı destekliyor ve gecikme değeri 16 olarak geçen ve DDR4 teknolojisini kullanan RAM. Dileyen arkadaşlar şuradaki kod üzerinden de bunun araştırmasını kendilerince yapabilirler. Corsair'in kendi resmi sitesinde bir tane bir animasyon yapılmış. Bu animasyonu da hem izleyelim hem de sizlere yine anlatmak istiyorum bazı şeyleri. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. DDR4 teknolojisinin olduğunu zaten de sizler de görüyorsunuz. Gigabit per saniye olarak geçen bir frekans değeri var. 3.6 GHz'e kadar çıkartılmış frekans değerleri mevcut. Yani saniyedeki salınım hızları. Aynı zamanda kullanmış olduğu RAM'i enerjisi 1.2 volta kadar düşebiliyor. Düşük bir enerji kullanımına sahip ve tabii ki soğutucunun bizlere yaptığı alüminyum olarak geçiyor. Tabii ki burada bir eksiğimiz var. Hani eksik midir bilemem ama RGB'si yok bu RAM'lerin ama onun dışında gayet başarılı, ufak yapıldığını gösteriyor bizlere. Aynı zamanda buradaki her bir işlemcinin parçaları gösteriliyor. Yani odacıkları. Bu tabii ki RAM'imiz gayet başarılı bir RAM olarak karşımıza çıkartmışlar. Yapan arkadaşlar da bunu zaten her türlü sisteme uyumlu sağlayacak anlamına gelmektedir. Aynı zamanda da overclock yani aşıttırma değerlerini bizlere karşımıza çıkartıyor. Şu olay ise gayet bence başarılı. 4 tane RAM bir sistemi harici bir fan sistemiyle daha hızlı soğutmaya yarayan bir olay yapmışlar. Açıkçası ben de hoşuma gitti diyebilirim. Alacak arkadaşlar da gönül rahatlıkla bu üründe bakabilirler, alabilirler. İleride 2 tane daha 8 alıp sistemimizi 32 GB'a kadar çıkartmamız gayet başarılı bir performans alacağımız anlamına gelmektedir. Sıradaki ürünümüz depolama birimi. Depolama birimi olarak Kingston'ın 500 GB'lık bir M2 hard diskini koymuşlar arkadaşlar. Burada da tabii ki 2.1 GB'dan 1.7 GB arasında yazma ve okuma hızına kadar karşımıza çıkartıyor. Gayet de başarılı bir hard disk diyebiliriz. Tabii ki 500 GB bizim işimizi görür mü ileriye dönük olarak? Benim nacizane fikrim bir tane daha bu sisteme ikinci bir hard disk almanızdır. Hani oyunları ona kurabilirsiniz.
bilirsiniz. Ancak burada teknik değerlerine girdiğimiz zaman aşağıda 3000 MB'da 1999 MB gibi okuma hızları yazmış. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Yanlışlıkla bunun düzeltmemişler. Çünkü yukarıda zaten başlığında da 2100'e 1700 olarak geçiyor. Aynı zamanda ben resmi sitesinden de bu bilgilere ulaştım arkadaşlar. Kingston'ın kendi sitesinden 500 GB'ı seçtiğimiz zaman yine 2100'e 1700 olarak karşımıza çıkartıyor. Zaten aşağıda da değerleri bizlere gösteriyor. Aynı zamanda RAM'imiz 500 GB, yani şurada 120 TB'lık bir ömrü var arkadaşlar. Bu kullanmış olduğu yazma ve okumadan kaynaklı olarak çıkan bir kullanım ömrü. Tabii ki bunu tamamlamamız çok zordur. Zaten SSD tarzı ürünlerde böyle bir ömür söz konusudur. Bütün ürünlerin bir araya getirdiği kasada Asus TUF'ın Gaming GT301 olarak bir kasa kullanmışlar. Yandan ve sağdan gördüğümüz zaman da ön tarafın özellikle mesh yapılı fanların rahatlıkla hava alabileceği bir sistem yapılmış. Yan tarafı temperli cam. Yan tarafına baktığımız zaman şu aşağı tarafında power supply'ın yuvasını görüyorsunuz. Diğer tarafta kablolama tarafında güzel maskelemeler yapılmış. Aynı zamanda alt tarafta yine soketli tarzı hard disk bağlantısı mevcut. Arka tarafta ise yine power supply burada olduğunu görüyorsunuz. Exos fanları bu tarafta yapılmış arkadaşlar. Tam bir oyuncu kasası olduğunu söyleyebiliriz. Üst tarafta ise arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Aura başlığı var ama bizim bu sistemimizde, anakartımızda zaten Aura başlığı çıkış olduğu için şu tuşu kullanmayacağız. Eğer ki olmasaydı bu tuşu kullanacaktık. Çünkü her basışta şuradaki öndeki ışıklamaları ona göre ayarlayacaktık. Ama bizdeki anakartımız Aura başlık olduğu için kullandığımız oyunun seslerine, müziklerin seslerine göre zaten otomatik olarak onu harici bir Aura Sonic uygulamasıyla gayet başarılı bir şekilde yönetebiliriz. Aynı zamanda üzerinde 2 tane USB çıkışının mevcut, power, reset gibi ve aynı zamanda da mikrofon, hoparlör çıkışlarda mevcut arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Şöyle bir sistem yapacak. Kulaklığı bağlama yöntemi gibi. Bunu da tabii kullanabilirsiniz. İleriye dönük olarak baktığımız zaman fan olarak arkada Exos, üst tarafta 2 tane işlemci, ön tarafta ise ister 3 tane 120'lik isterse 2 tane 240'lık fan bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Teknik değerlerine bakacak olursak toplamda 4 tane 2.5'luk, 2 tane ise eğer yaparsak tabii ki 2 tane 2.5, 2 tane de 3.5'luk toplamda yine 4 tane kullanabiliyoruz. 7 tane genişleme yuvası var arka tarafta. Ön tarafını sizlere söylemiştim. Radyatör destekleri zaten burada mevcut. Tabii ki o kasada arkadaşlar power supply yok. Harici olarak zaten sisteme dahil edilmiş. Yine Asus ROG'un Strix 650G'lik 80 Plus'lık ve Gold dediğimiz bir power supply, ki Gold olması çok avantajlı. Özellikle gerçek frekans değerlerini, gerçek voltaj değerlerine bizlere yakalamış durumda. Çünkü oyunlarda içindeki kullanmış olduğumuz parçalarda çünkü güven altına almamız gerekiyor. Teknik değerleri şöyle ineceğimiz zaman arkadaşlar özellikle yüksek sıcaklıklarda gayet başarılı fan yaptı. Düşük sıcaklıklarda ise fanı durdurması var arkadaşlar. 0 desibellik sessiz bir modda alıyor ve fanları durduruyor. Bu da ekstra bir gürültü yapmasını engelliyor. Gayet de başarılı bir ve tabii ki herkesin hayalinde olan bir power supply. Ben her zaman söylüyorum, bilgisayar sistemimizde en önemli parçalardan bir tanesi power supply'dir. Power supply'ımız her ne kadar iyi olursa içindeki sistemlerin hem güvenliği o kadar iyi olabilir hem de aynı zamanda da yüksek performansı sağlayabiliriz ürünlerde. Gold sertifikasının olması ise aktif reaktör değerlerinin daha düşük değerlerde karşımıza çıkartıyor. Hem az enerji harcamasına sebep oluyor hem de içindeki parçaların, yani donanım parçalarının bizim performansa yakın olduğu anlamına gelmektedir. Power supply'ımızın teknik değerlerine bakacak olursak burada zaten ilk göze batan şey güvenlik özelliklerinden. Burada işte kısa devre koruması, yüksek akım, düşük akım gibi değerlerin mevcut arkadaşlar. Bu değerler her zaman diyorum ki önemli bir unsur. Aşağıda bir tehlikeli madde standartları belgesine sahip olduğu anlamına geliyor. Bunun ve üzerinde de 135 milimlik bir fan olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. 650 wattlık bir power supply'ımızın gayet düşük bir şekilde 600 watt'a kadar, hatta 600 watt'ı da geçecek şekilde gerçek değerde bir güç ürettiği anlamına gelmektedir. 10 yıl garantisi varmış arkadaşlar. Bu power supply'ı da sizlere tavsiye ediyorum. Zaten hazır sistem olduğu için bence başarılı bir seçim olmuş. Değerli dostlar, şimdi bu sistemimizi alır isek tabii ki fiyat şu anda 26.500 liralık bir fiyat tekamül ediyor. Hani ileride bu fiyat artar mı düşer mi onu maalesef bilemiyoruz. Çünkü doların
seyrine kalmış bir durum bildiğiniz gibi. Ama onun dışında arkadaşlar bu ürünlerde 11 Ocak tarihine kadar alırsak üzerinde hem klavye mouse seti veriyor hem de kulaklık veriyor. Şimdi onlara bakmak istiyorum. Şimdi klavye mouse burada hemen şunu söylemek istiyorum. Combo set olarak geçiyor. Ben de combo set arayınca arkadaşlar bu şekilde bir klavye ve mouse karşıma çıktı. İkisi de kablolu oyuncu gaming tarzında bir set yapmışlar. Gayet de başarılı hem de su geçirmeyen tarza bir klavye sistemi var. Renkli RGB'li bir sistem karşımıza çıkartmışlar. Mouse olaraksa yine oyuncu bir mouse karşımıza çıkartmışlar. Benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Yani harici bu sistemi alabilirsiniz. Bir tane de kulaklık veriyor. Bu da yine Asus TUF Game'in H3 Silver diye geçtiği bir kulaklık. Bu da gayet de başarılı. Tam bir oyuncu ve mikrofonlu. Şimdi teknik değerlerine girdiğimiz zaman da hemen kulaklığın sizlere 50 milimlik olduğunu söyleyebiliriz. Bu sürücü boyutunun yüksek olması her zaman iyidir. Her zaman söylüyoruz. Aynı zamanda empedans değeri burada 32 ohmluk bir değer karşımıza çıkartmaktadır. Değerli dostlar, bizim anlatacaklarımız bu kadar. Bu hazır sistemde Gaming Genter'den alabilirsiniz. Bütün özellikleri yine açıklamalara koyacağım. Linklerden de bakabilirsiniz. Linkini de koyacağım arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.